Daha 17 yeni bölümünde neler olacak? Hakan ve Şebnem'in kötülükleri artık bitsin diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Daha 17'de son derece heyecanlı ve birçok soru işaretini beraberinde getiren bir bölümü geride bırakırken yeni bölüm hakkında da büyük bir beklentimiz oluştu. İlk olarak yurdun kapatılması ve arası gelecek bölümde nelerin beklediğiyle videomuza başlayalım. Şebnem'in yurdu kapattırması Hakan'ı bile şaşırtacak. Çünkü Şebnem artık Aras'ı yalnızca uzaklaştırmak değil, onun Bodrum'da tutunabileceği bütün bağları koparmak istiyor. Şebnem bu hamlesiyle Aras'ı göndermek ve bu meseleyi kökünden çözmek isteyecek. Ancak Aras'ın ne kadar inatçı, mücadeleci ve kolay kolay pes etmeyen bir karakter olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden yurdun kapatılması da Aras'ı durdurmak yerine onu daha fazla hırslandıracaktır. Aras, kardeşinin Bodrum'da olduğunu biliyor ve onu bulmadan buradan gitmeye kesinlikle niyeti yok. Üstelik Hakan ve Şebnem'in üst üste dikkat çekici hamleler yapması Aras'ın onlardan daha fazla şüphelenmesine neden oldu. Aras, Hakan ve Şebnem'in kendisinden neden bu kadar rahatsız olduğunu sorgulamaya başlayacak. Hakan ve Şebnem'in korktuğu çok daha büyük bir gerçek var. Aras da bu gerçeğin doğrudan kardeşiyle bağlantılı olduğunu anlayacaktır. Yeni bölümde Aras'ın yapacağı önemli bir hamleyle Hakan ve Şebnem'i köşeye sıkıştıracağını ve bu yurt meselesini de böylece çözeceğini düşünüyorum. Aras'ın zekası, cesareti ve inancı Hakan ve Şebnem'in kurduğu planların bir kez daha üzerinden gelecektir. Hakan ve Şebnem Aras'ı güçsüz bırakmak için ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar, aslında yaptıkları her hamleyle onun şüphelerini daha da büyütüyorlar. Aras'a karşı bu kadar sert davranmaları, sakladıkları gerçeğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yurdun kapanması ilk başta onun için büyük bir sorun oluşturacak olsa da bu olay Hakan ve Şebnem'in gerçek yüzünü ortaya çıkarması açısından yeni bir kapı açabilir. Aras bu meseleyi çözerek yalnızca arkadaşlarının yurtta kalmasını sağlamayacak. Aynı zamanda Hakan ve Şebnem'e de artık eskisi kadar rahat hareket edemeyeceklerini gösterecek. Leyla ile Aras arasındaki sevgililik oyunu bitmiş olsa da yeni bölümde bu ilişkinin gerçek bir aşka dönüşmesi adına önemli gelişmeler yaşanabilir. Leyla'nın Deniz'in aşk mektubunu okuması ve ardından Deniz'in Aras'ın ona aşık olduğunu söylemesi Leyla'nın bütün fikirlerini değiştirmeye başlayacak. Leyla bugüne kadar Aras'ın kendisine karşı hisleri olduğunu zaman zaman düşünse de Aras'ın uzak durması nedeniyle bundan emin olamıyordu. Ancak Deniz'in söylediklerinden sonra yaşanan bütün anları yeniden gözden geçirecek. Böylece Aras'ın duygularının sandığından çok daha gerçek olduğunu fark edecektir. Leyla'nın aklındaki en büyük soru ise Aras bana aşıksa neden beni istemiyor olacak? İşte bu soru Leyla'nın Aras'ın yaşadığı acıyı daha iyi anlamasına neden olacak. Aras'ın Leyla'dan uzak durmasının nedeni onu sevmemesi değil, hayatında aşka yer açamayacak kadar büyük bir yük taşıması. Aras kardeşini bulmadan, geçmişinde yaşananların hesabını sormadan ve ailesiyle ilgili gerçeği öğrenmeden kendisini mutlu olmaya hazır hissetmiyor. Kardeşini bulma meselesi onun için yalnızca bir amaç değil, bütün hayatını yönlendiren bir sorumluluk haline gelmiş durumda. Leyla ise yeni bölümde Aras'ın kendisini neden uzak tuttuğunu daha iyi anlayarak ona karşı daha sabırlı davranabilir. Aras'ın bu kadar zeki olmasına rağmen eğitimini yeteri kadar önemsememesi, kardeşini bulduğunda güçlü olmak için bir yandan çalışmaya devam etmesi ve karşısına çıkan bütün zorluklara göğüs germesi bu meselenin onun için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu yüzden Leyla'ya karşı hisleri ne kadar güçlü olursa olsun kendi yolundan vazgeçmeyecektir. Ancak Leyla'nın Aras'ın bu mücadelesini anlaması ve onun yanında durması aralarındaki bağı daha da kuvvetlendirecek. Yeni bölümde açık bir aşk itirafı görmesek bile Leyla'nın Aras'a olan yaklaşımının değişeceğini, Aras'ın da Leyla'yı tamamen hayatından çıkaramayacağını düşünüyorum. Sevgililik oyunu bitmiş olsa da gerçek duyguların başlaması tam da bundan sonra olacak. Peki Teoman cephesinde bizleri neler bekliyor? Teoman Aras'a karşı yapacağı planda Deniz'i kullanmak istese de Deniz Teoman'ın tuzağına düşmedi. Teoman Deniz'in Aras'la ilgili duygularını öğrenerek bunu kendi lehine çevirebileceğini düşündü. Ancak Deniz Teoman'ın düşündüğü kadar kolay yönlendirilebilecek biri olmadığını gösterdi. Bu durum Teoman'ı hem şaşırttı hem de Deniz'e karşı daha fazla merak duymasına neden oldu. Deniz'in ona boyun eğmemesi ise Teoman'ın ilgisini daha da arttıracaktır. Teoman her ne kadar Deniz'e Aras'a yönelik planında kullanmak için yaklaştığını söylese de durum bu kadar basit değil. Çünkü Teoman Deniz'in kendisinden bu kadar nefret etmesine rağmen ona çekilmeye devam ediyor. Deniz'in kendisine karşı açıkça tavır alması, hatalarını yüzüne vurması ve ondan korkmaması Teoman'ın alışık olmadığı bir durum.
Deniz ise Teoman'a kim olduğundan bağımsız yaklaşarak yanlışlarını doğrudan söylüyor. Bu nedenle Teoman bir oyun olarak giriştiği bu meselede çok geçmeden kendisini Deniz'e kaptıracaktır. Başlangıçta Deniz yalnızca Aras'a ulaşmak için bir araç olarak görse de zamanla onun düşüncelerini önemsemeye ve yanında daha farklı davranmaya başlayacak. Deniz'in de Teoman hakkındaki yargıları yavaş yavaş değişecektir. Şu an Teoman'ı bencil, kibirli ve ailesinin gücüne güvenen biri olarak görüyor. Fakat Teoman'ın ailesiyle yaşadığı sorunları, yalnızlığını ve sürekli kendisini kanıtlama çabasını gördükçe onun da göründüğü kadar güçlü olmadığını fark edecek. Gelecek bölümlerde Deniz'in Teoman'ı anlamaya çalışacağını, aralarındaki sert tartışmaların yerini daha samimi konuşmalara bırakacağını ve ardından ikili arasında bir aşkın doğacağını düşünüyorum. Bu aşk hem Aras'la Teoman arasındaki mücadeleyi daha karmaşık hale getirecek hem de Deniz'i büyük sırrın merkezine taşıyacaktır. Teoman diğer yandan hem ailesinin kendisinden neler sakladığını araştıracak hem de Aras'ın kardeşinin peşine düşecek. Teoman'ın bu konudaki merakı artık yalnızca Aras'a karşı üstünlük kurma isteğinden kaynaklanmıyor. Ailesinin davranışları, Hakan'ın sürekli konuyu kapatmaya çalışması ve Şebnem'in paniği Teoman'ın da şüphelenmesine neden oldu. Teoman kendi hayatıyla ilgili önemli bir gerçeğin saklandığını hissedecek. Aras'ın kardeşiyle ilgili araştırma yaptıkça karşısına çıkan ipuçlarının kendi ailesine uzandığını görecek. Çünkü Teoman her ne kadar sorumsuz görünse de kendisinden bir şey saklandığını fark ettiğinde gerçeği öğrenmeden rahat edebilecek bir karakter değil. Hakan, Teoman'ın bu konuyla bu kadar içli dışlı olmasından son derece rahatsız olacak. Teoman'ın gerçekleri öğrenmesinden korktuğu için onu durdurmak adına yine hamleler yapacaktır. Hakan için en büyük tehlike artık yalnızca Aras değil, Teoman'ın da soru sormaya başlaması bütün dengeleri değiştirecek. Aras'a baskı kurabilir ve onu şehirden göndermeye çalışabilir. Ancak aynı şeyleri Teoman'a yapmak çok daha zor. Bu nedenle Hakan daha kontrollü davranarak Teoman'ı olaylardan uzaklaştırmanın bir yolunu arayacaktır. Fakat Teoman kolay kolay vazgeçmeyecek. Hakan konuyu her kapatmaya çalıştığında Teoman daha fazla şüphelenecek ve ailesinin neden bu kadar korktuğunu anlamak için araştırmasını derinleştirecektir. Biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde Hakan Teoman'a yurt dışında yaşama teklifinde bulunmuş ve Teoman'ın da bu fikre sıcak baktığını görmüştük. Sonrasında Şebnem'in oğlundan kopamaması üzerine bu konunun rafa kaldırıldığı görünse de gelecek bölümlerde tekrar ortaya çıkacağını düşünüyorum. Hakan bu kez çok daha ciddi bir şekilde Teoman'ı yurt dışına göndermek isteyecek. Çünkü Aras'ı ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar kendilerinden uzaklaştıramıyorlar. Bu yüzden Hakan ve Şebnem Aras'ı göndermeyi başaramadıkları için Teoman'ı bir süreliğine buradan uzaklaştırmanın daha güvenli olacağını düşünecekler. Hakan'ın planı Teoman'ı yurt dışına göndererek onu Aras'tan, Deniz'den ve aile sırlarından uzak tutmak olacak. Bu süreçte Aras meselesini tamamen çözmek ve Teoman geri dönene kadar bütün izleri ortadan kaldırmak isteyecek. Ancak Teoman'ın bu kez yurt dışına gitmeye sıcak bakacağını düşünmüyorum. Çünkü bir yandan yavaş yavaş denize kapılıyor, diğer yandan ailesinin kendisinden sakladığı gerçekleri merak ediyor. Teoman tam da her şeyin merkezine yaklaşmışken gitmenin kaçmak anlamına geleceğini anlayacaktır. Deniz'i burada bırakmak istememesi de kararını değiştiren en önemli nedenlerden biri olacak. Teoman'ın gitmekten vazgeçmesi, Hakan ve Şebnem'in bütün planlarını alt üst ederken Aras ve Teoman birbirlerinden habersiz bir şekilde aynı gerçeğe biraz daha yaklaşacak.